Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün birkaç konudan bahsedeceğim. En önemli konu, yanlış hatırlamıyorsam 2020 ve 21 yıllarında e, RVR şampiyonası olmuştu. Ben kendim bu şampiyonada oynamadım gerçi ama 2020'de Capital RVR, ikincisinde ise yani bir sonraki senede Artifak RVR'si oldu. Capital RVR'si bildiğiniz üzere başkent alıyoruz. Artifak dediğimiz ise başkentlerden eser bulup kendi krallığımızı götürüyoruz ya. Onun RVR'si olmuştu. Daha doğrusu RVR şampiyonası olmuştu. Bu RVR şampiyonası nasıl oluyor? Önce eleme turları, işte grup aşamaları, daha sonra çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere bu şekilde devam ediyor. Etmişti daha doğrusu. Geçen gün Discord'da bir mesaj aldık. Mesajda 2 Ağustos ve 16 Ağustos arasında tekrar şampiyona yapılacağı duyuruldu. Yani yaklaşık bir hafta sonra RVR şampiyonası olacak. Bu RVR şampiyonası nasıl olacak? Kapital RVR'si şeklinde olacak. Yine aynı şekilde eleme turları, grup aşamaları, daha sonra çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere devam edecek. Kendi krallıklarınızdaki bütün oyuncularla, işte düşmanlarınızla veyahut da kendi alyansınız içinde anlaşmalar yaparak işte başka krallıklarla RVR'yi eğer kazanırsanız, eğer bu şampiyonayı kazanırsanız çeşitli güzel ödüller verileceği söylendi bize. Bunu da size bildirmemizde herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Birincilere yanlış hatırlamıyorsam zaten daha önceki şampiyonalarda iki tane şampiyonun ikisinde de kale görünümü ve çeşitli ödüller vermişlerdi. Şu anda bize söylenen kale görünümleri ve de komutanlar olacağı, yani komutanlarla ilgili veyahut da komutan parçalarıyla ilgili cüretkar ödüllerden bahsedildi. Bunların verileceği söylendi. Zaten bununla ilgili detayı bu hafta içinde e, oyunun yetkilileri kendileri de açıklayacaklar. Etkinlik nasıl olacak, ne zaman başlayacak, işte ne kadar sürecek. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla 2 günde ya da 3 günde bir e, RVR olacağı şeklinde. RVR sırasında da tabii bizim için kolaylıklar sağlanılacağı söylendi. Ancak dediğim gibi hepimiz detaylar açıklandıktan sonra konu nedir, ne değildir, nasıl olacak? Yani detayları hep beraber öğreneceğiz. Bize de çok fazla detay verilmedi. Bununla ilgili ben short videosu çekecektim ama çekemedim. Vaktim olmadı. Oyunda kapandı. Evet. Vaktim olmadığı için de herhangi bir şekilde dediğim gibi video çekemedim. Bugün birkaç konudan bahsedeceğim. Daha sonra da bugün sizinle uzun zamandır çekmek istediğim item dizme, yani item set dizme videosu yapacağız. Şöyle ben kendim bütün setlerimi boşalttım. Bunu bugün sizinle beraber yapacağız inşallah. Neden kullanıyoruz, neden değildir onları söyleyeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar kale seviyesi 37'den 38'e basıyoruz. 38'de şöyle söyleyeyim. 38. araştırmayı açabilmeniz için burada hastaneyi, krallık kışlasını, şuradaki ortada gördüğünüz işte pazar yeridir, kışladır. Her yeri yükseltmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de çok ciddi bir bina planına ihtiyacımız var. Bu bina planını günlük işlerden kazanıyoruz. Ancak şöyle bir şey de var. Aslında bu söylediğim her oyuncu için geçerli değil. Çünkü benim söylediğim taktiği yapabilmeniz için altınınızın olması gerekiyor. Altınınız yoksa zaten yapamazsanız herhangi bir şekilde. Ben kendim inanın belki de 8 ya da 9 milyon altın harcadım. Çünkü hızlandırmak istedim T8'i aşmak için. Bonuslarım artsın diye. Şöyle bir taktik, yani bunu çoğu kişi biliyordur gerçi ama bilmeyenler için söylüyorum. Buradaki bizim egzotik satıcıya tıkladığımız zaman, şuraya tıkladığınızda bakın aşağıya doğru indiğinizde 100k 100 bin altına 100 özel bina planı alabiliyorsunuz. Tabii bu birinci de 100k. Bu 5 tanenin hepsini almak isterseniz eğer, yanlış hatırlamıyorsam sonuncusu 300 ya da 400k'ydı. Yaklaşık 1 milyon kadar altın gidiyor. Yani 500 bina planına 1 milyon altın ödüyorsunuz. Ben bu şekilde bayağı bir aldım yani. Belki 5K'ya yakın, 5K bina planına yakın. E, Yani bir altın harcaması yaptım, öyle söyleyeyim size. Başka hangi konu vardı? Hemen bir bakmam lazım. Ha evet,
Bana dün bir tane arkadaş söyledi. Düşman İttifakı'ndan bir de bu arkadaş, söyleyen arkadaş. Dedi ki dükkanda şey var. Neredeydi o? Mega indirimlerde miydi acaba? Galiba mega indirimlerdeydi. Veyahut da evet evet buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir tane paket var arkadaşlar. Hani almanızı alın bu paketi kaçırmayın diyebileceğim bir paket değil. Çünkü oyun öncelikle paralı asker şu anda paralı asker oyunda kullanılmıyor. Kullananlar varsa da yeter kadar bonus alamaz. Klik de kullanılmıyor. Maksimum benim gördüğüm klik 50k mı 60k mı ne? Ama millet 100 küsur k şey açıyor. Kılıç bonusu açıyor. Burada 160 tane eee, klik çantasını adı aklıma gelmedi. Neydi ki onun adı? 160 tane klik çantasını arkadaşlar 10 dolara veriyor. Şöyle söyleyeyim. Zamanında milletin 200 dolar belki de 300 dolar ödediği paketi 10 dolara satıyorlar. Bu paketi almanızdaki en büyük avantaj ne? 10 dolarlık paket aldığınızda 240 bin altın veriyor. Bu 240 bin altınla da şuradaki sadakatin birinci ödülünü tamamlayabiliyorsunuz. Ben gerçi daha önceden ne zaman aldım bilmiyorum. Galiba küçük bir şey mi aldım hatırlamıyorum. Belki 5 dolar paket almışımdır. Aldığım için sadakat tamamladım. Burada da bana bedava Robin Hood kitabı verdi. Ama 15 tane Robin Hood da ne yapıyor? Maksimum sizin Robin Hood'unuzu. Nerede benim Robin Hood'um? Evet burada. Buradaki Robin Hood'u maksimum 1, 2, 3, 5 yıldıza kadar ilerletiyor. Yani aklınızda bulunsun. Ben açacağım Robin Hood'dan çok bonus alacağım diyorsanız hiçbir şey alamazsınız. Daha iki seviye yıldız bile yapamadık bunu maalesef. Ayrıca geçen gün etkinlik dükkanından bahsettim. Etkinlik dükkanında ya arkadaşlar bak şöyle bir şey var. Size şunu söyleyeyim. Eğer birazdan da zaten setleri dizerken de göstereceğim. Sizin iki tane üç tane setiniz yoksa yani bonusu iyi veren yan setleriniz yoksa Titan gibi veyahut da başka setler gibi setleriniz yoksa zaten bu setleri almayın arkadaşlar. Yani oyuna yeni başladım ben bu seti alacağım diyorsanız sizin önceliğiniz oyuna başladığınızda keşif olmalı, araştırma olmalı, emsalsiz olmalı. Benim emsalsizim hala düşük bu arada. Yöre olmalı ve de token olmalı. Bu 5 taneyi kesinlikle önce bir yapmanız gerekiyor. Ben set alayım buradan 3K bonus alacağım işte onu alacağım. Maalesef bu böyle olmuyor. Zorlanırsınız. Ha almak isteyenler varsa tabii yine alabilir ama şöyle bir durum var. 17-18K dükkan parasına ihtiyacınız var 5 tanesini alabilmek için. Yani bir sete dizebilmeniz için 17-18K'ya yakın para ihtiyacınız var. Oyun zaten bu kadar size dükkan parası vermiyor. Vermediği için de bu parayı en mantıklı nasıl kullanabilirim diyorsanız aşağı ineceksiniz burada. Bakın şuradaki önce bir aslanı bir kaçırmayacaksınız. Bunun hepsini alacaksınız arkadaşlar. Buradan gelip işte hayvan şeydir. Yeni başlayanlar için konuşuyorum veyahut da bonus düşük olanlar için konuşuyorum. Bu işte yeni mitik ruhsattır ne bileyim yeni Infinity yöre parçasıdır. Bunları arkadaşlar almayacaksınız. Yeni kolyeleri almayacaksınız. Sizin almanız gereken burada aslan alacaksınız. Keşif nişanlarını alacaksınız. Ve de bunu alacaksınız ki keşifleriniz sizin artabilsin. Ben keşife şimdiye kadar bir tane keşif sezonu çektim. Sadece bir tane keşif sezonu çektim. Size hemen keşifimi de göstereyim. Şimdiye kadar bir tane keşif sezonu çektim. Bakın benim geldiğim hal bu. Keşif başladığından beri ben düzenli olarak gladyatör arenaya katılıyorum. Her gladyatör arenada yaklaşık minimum 40 ya da 45 tane silahşör parçası çekiyorum. Minimum. Günde zaten 2 kere oluyor. Yani bir günde ben 80 tane topluyorum en az. Aylığa vurduğumuz zaman bunda 320 tane silahşör parçası yapıyor. Yani şimdiye kadar 6 ay falan olduysa keşfe geleli belki 1,5-2K'ya yakın silahşör parçasını ben sadece Gladiator'dan topladım. Şöyle bir durum var. Bir de ekstra işte etkinlikleri falan yaptığınız zaman tabii 2-2,5 aya kadar çıkıyor bu puanlar. Bakın benim keşifim şu anda bu şekilde. Ve dün nihayet arka keşifi açabildim. Arka tarafı açabildim. Ee, Artık silahşörden ilerleyeceğiz. İç silahşör bittikten sonra da muhtemelen ya mızrağa geçerim ya da süvariye geçerim. Ama silahşörün yanına ne yakışır? Tabii ki de mızrak yakışır. Süvari koymak biraz mantıksız. Her neyse. Dediğim gibi siz eğer çok fazla bir bonusunuz bir şeyiniz yoksa keşiflerinizi fullleyin. Keşif bonusu da çok 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 fark ediyor. Öyle söyleyeyim. Aklıma ekstra bir şey gelirse videonun sonunda da eklerim. Şimdi item dizmeye geçelim. Şimdi itemler Floki geldikten sonra söylediğim üzere bunu birkaç videoda söylemiştim. İtemler değişti.
Yani setlerimiz değişti. Eskiden biz ne kullanıyorduk? Mızrakçı setleri vardı, işte silahşor setleri vardı, süvari setleri vardı. Sonra bu setler değişti. Yeni süvari setleri, yeni silahşor setleri ve yeni mızrak setleri geldi. Bonusları çok çok iyiydi. Ancak Floki geldikten sonra oyunda zaten fark ettiyseniz artık her şey genel ordu sağlığı, genel ordu saldırısı, sağlık vs karşılaşmalar, saldırı vs karşılaşmalar, ordu hücumu olarak ilerliyor. Gelen setlerdeki bonuslar bu şekilde. Yani sadece son gelen bu sette tek vuruşluk set vardı ya. Önceki videoda gösterdim. P70 seti dediğim set. O sette sadece menzilliye biraz böyle odaklı 1400 menzilli saldırısı gibi bir özellik var. Onun haricinde benim bildiğim kadarıyla hiçbir sette şey yok yani böyle. Hiçbir itemde öyle 1500 saldırılar, 2000 saldırılar yok. Bir de kolyelere geldi bu. Başka bir şeye de gelmedi. Şimdi seti dizerken ben nasıl diziyorum? Size onu göstereceğim ve neden böyle dizdiğimi de göstereceğim. Yani anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğü kadar. Öncelikle benim olmazsa olmazım. Ben Titan setini giyiyorum. Burada savunma testleri yazdık mı? Buraya geliyor. Hemen şurada bir yerde aşağıda olması lazım. Evet. Şimdi ben öncelikle Titan setini giydim. Titan setini niye giyiyorum? Sete şu bonusuna baktığımız zaman ordu saldırı ve sağlık %3000 alıyorum ben. Asa'da %250 ordu saldırı sağlığı, kolyede de %500 ordu saldırı sağlığı var. Ayrıca kolyede muhafızın SLD ve SP lütfu var %20. Bu sağlık ve saldırı vs karşılaşmaların %20'sini bana gerçek bonus olarak ekliyor. Daha sonra bu seti giydikten sonra ben ikinci olarak şu seti tercih ediyorum. Bu yeni gelen Ragnar zamanında gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu seti giyiyorum. Bu seti de giymemin sebebi ne? Şöyle bir bakayım. Evet. Ordu saldırı ve sağlığı 3000 de buradan alıyorum. 3000 şeyden aldım. Titan'dan aldım. 3000 de bundan aldım. Yani 6000 ordu saldırı ve sağlığını ben buradan aldım. Tabi bunların da bu itemlerin de kendi üzerinde hemen bakayım. Hatırlamıyorum çok. Saldırı vs karşılaşmalar var. Evet. Burada da %225 ordu saldırısı var. Tabi burada ölümcül darbedir, düşman sefer süresi falan bunlar şeyin işin ekstra kısmı, ordu hücumu falan. Sadece ben bonuslardan bahsediyorum. Yani ya sadece şu iki setten yaklaşık ben şu anda 6100 kadar bonus çektim. Yani ekstra 6100 bonus çektim ben buradan. Şimdi burada bu neydi? Tılsımlara geldiğimiz zaman burada da alacağımız şey neydi? SLD ve SP. Yani burada tabii mızrak giyen var. Divine itemi olanlar. İşte yeni mızrak tılsımını takan, işte silahşör tılsımını takanlar var. Ama bu yumurta eğer şeyse aklıma gelmedi şununla da. Yumurta eğer divine ise insanlar bunu da takıyor. Bakın burada %600 saldırı ve saldırı ve sağlık karşılaşma bonus artışı var. %600. Şimdi ben size dedim ya Floki geldikten sonra setler değişti. Değişmesinin en büyük sebebi de bu. Şimdi ben burada Floki'yi ben giydiğim zaman %85 Floki'den SLD SP alıyorum. %20 Titan kolyesinden alıyorum. %10 da yumurtadan alıyorum. Bana %105 yapıyor. Bu %105'in bana faydası nedir? Bu saldırı vs karşılaşmaların 600 puan artışı, bonus artışı. Floki ve ben bu itemleri giydiğim için SLD ve SP nedeniyle bu %600'ün hepsini ben gerçek saldırı olarak alıyorum. Yani benim ne oldu? 6100'dü. Bir anda benim şeyim bonusum 6160 şu setten sadece bu itemlerden 6160'a kadar bonus alabiliyorum. Öyle söyleyeyim. İkinci olarak burada biz hata yaptık. Neden hata yaptık? Onu da söyleyeceğim size. Şimdi burada yanlış itemleri aldık biz. Daha doğrusu para yatırmaktan korktuk. Gerçi aslında biraz da 50 dolara satmışlardı herhalde o zaman. Pahalı geldiği için de almamış olabiliriz. Bu neydi? Silahşor saldırısıydı galiba. Bir bakmam lazım. Evet. Şimdi ben bu seti giydim. Bu seti niye giydin sen diye soracak olursanız işte yine SLD ve SP yüzünden bu seti giyiyorum. Şimdi burada benim alabileceğim gerçek saldırı, gerçek gerçek saldırı, silahşor saldırısı ve sağlık 700. Ben silahşor oynadığım için konuşuyorum bunu. Sadece 700 puan buradan şey alıyorum. 700 bonus çekiyorum ben buradan. Burada ne var? Düşman oyuncusu saldırısı. Neyse sadece ben buradan 700 çekiyorum. Yani Floki'yi kullanmazsam benim buradan alacağım 700. %30 da kolyeyle şeyden alırım.
kolye ve tılsımdan alırsam eğer buradan bana 700 silahşör bonusu verir. Başka da hiçbir şey vermez. Neden vermez? Çünkü o SLD ve SP sadece saldırı vs karşılaşmalardan alınan bonusu %30'unu alıyor. Floku kullanmazsam eğer. Burada silahşör saldırısı ve sağlık değil de saldırı vs karşılaşmaları 700 olsaydı ben bu itemden sadece alabileceğim bonus benim 210 bonus alırdım. 700'ün %30'unu alırdım. O da zaten 210 bonus yapardı bana. Şimdi bu seti niye giyiyorum? Bakın arkadaşlar. Ne diyor? Saldırı ve sağlık karşılaşmalar vs PvE 2500 diyor. Dediğim gibi Floki geldikten sonra sürekli aynı şeyi söylemeye devam edeceğim bugün. Maalesef kulağınız alışsın hem de ne demek istediğimi anlayın. Floki'den dediğim gibi Floki yumurta ve tılsım kolyeden dolayı %105 aldığım için 2500 saldırı ve sağlığın hepsini ben gerçek saldırı olarak 2500 olarak alıyorum. Bu da ne demek? Şimdi ben 3000 Titan'dan aldım. 3000 şeyden aldım. Bu yüzük ve pelerin setinden aldım. 2500 de buradan aldım. 8500 saldırı ve sağlık aldım. Sadece şuradaki setlerden daha 3 tane de itemim eksik. Şimdi genel olarak zaten şu anda bu kullanılıyor. Tabi bu Titan setini iptal edenler de var. Yumurtası Divine olanlar ve Flokisi yüksek seviyeli olanlar Titan seviyesine çok fazla kullanmayı tercih etmiyor, öyle söyleyeyim. Farklı setler de kullanıyor. Ama yani bu bahsettiğim arkadaşlar genelde zaten 80k 100k gibi bonuslar alan insanlar. Yani oradan kaybettikleri, hani benim bu setten ben maksimum bonus almaya çalışıyorum. Yani 1-2k bonusu kaybet diyor ki, şöyle düşünüyor adam. Benim zaten 120k atıyorum bonusum var. Ben 115k alırım bonusumu. Yani 5k bonusumu düşürürüm ama işte ne bileyim saldırı perçinidir veyahut da nasıl söyleyeyim size, ordu hücumu ve ordu saldırısından ekstra bonus çekerim ki adamı kesebilirim. Yani 120k ya 120k adam savaştığı zaman ordu hücumu eğer eşitse tabi dizilimden ve tokenler de çok etkili bunda. Diyelim ki savaşı kazanamıyor. Adam 5k bonus aşağıya çekiyor. Ordu hücumu ve saldırısını arttırıyor. Adama saldırdığı zaman savaşı kazanabiliyor. Ekstra detaylar var. Çok fazla detaya da girmek istemiyorum. Yani çeşitli setler yapanlar var yani. Ben bonusum işte 130k, ben bunu 160k yapacağım. Yani zengin ve de profesyonel oyuncular bunu düşünmüyor. Böyle düşünmüyor yani. Oyunun mantığı bu değil. Bonus arttırmayı düşünen oyuncular genelde benim gibi çok fazla para yatırmayan veyahut da oyuna çok fazla ilgi göstermeyen veyahut da parası olup da para yatırmayı tercih etmeyen diyelim. Yani çünkü benim tanıdığım birçok oyuncu var. Para yatırmayı tercih etmiyor. Var paraları da, zenginler gayet. Bazıları da var, harcıyor. Her neyse, burası da farklı bir konu. Şimdi burada bizim eldiven, zırh ve ayakkabı kaldı. Burada benim kullandığım set şu şekilde. Ancak tabii beni birkaç arkadaş uyardı. Burada kuşatma saldırısı mıydı? Ben bu seti kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. Burada ne vardı benim? Bunun itemin bonusu neydi acaba ya? Silahşör saldırısı mıydı? Evet. Bunu kullanıyorum. Bir de bu Vikingler zamanında gelen bir eldiven vardı. Orada ordu saldırısı mıydı? Evet, ordu saldırısıymış. Evet, buradan %325 ordu saldırı sağlık çekiyorum. Artı sağlık PvE'den de %700 gerçek saldırı olarak %700 bonus alıyorum. Yani bu ne demek? %300 gerçek ordu saldırısı, %1000 de sağlık ordu saldırısı, gerçek ordu saldırısı alıyorum buradan. Bu setleri giymemin amacı ne? Tamamen yani bu kıyafetleri giymemin benim tamamen amacım nasıl söyleyeyim size, setle alakalı. Çünkü benim ordu hücum ve savunmam çok düşük. Ben bu eldiveni giydiğim zaman bakın 3 set, yani kılıç, yumurta ve eldivenin ordu hücumu %7 çekiyorum ben buradan. Ve de burada gerçek ordu saldırısı 500, bir de sağlık vs karşılaşmalardan da 300 alıyorum ben. Yani 500 ordu saldırısı, 300 de ordu sağlığı alıyorum. Ordu hücumu ve ordu savunması alıyorum. Tamamen bunun sebebi ordu hücumu ve ordu savunması. Şuradaki zırh, bunları değiştirebilirsiniz. Yani zırhı, ayakkabıyı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Yani bu üç kombinasyonu, benim gibi bonusunuz düşükse eğer, farklı şekilde yapabilirsiniz yani. Bu nedenle dediğim gibi nasıl söyleyeyim size? Kendinize göre çevirin arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Cümleyi toparlayamadım.
Şimdi şeytan dehşet diyor. Bu diğer set. Şimdi buradan da ben aslında şu silah birliğini de almak istiyorum ama silah birliğini alabilmem için şu menzilli silahını takmam gerekiyor. O da benim yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi sarı bir tanesi mor muydu? Bir tanesi ikisi de mor muydu? Hatırlamıyorum tam olarak. Ya silah birliğini alamıyorum. Burada ordu saldırısı ve sağlık 500 veriyor. Sırf bu ordu saldırısı ve sağlık 500 olduğu için ben bunu giyiyorum. Ama şunu da kullanabiliriz. Zaten bu bir kuşatma itemi. Hani bölük boyutu veriyor. Bir de ordu saldırı sağlığı veriyor. 500 set olarak. Bunu şöyle bir şey yapsak mesela. Mesela bunu da giyebiliriz. 500 oradan almaktansa. Hatta bu çok çok daha iyi gibi geldi gözüme. Bir daha bir set bonusuna bakacağım. Düşman sefer süresi de varmış da çok önemli değil. Bunu giyebilirim mesela. Bu da ne veriyor? Silahşor saldırısı veriyor. %460. Yani 40 puan ben bakın burada bonusumu düşürdüm. 40 puan silahşor saldırımı düşürdüm. Ancak ordu hücum ve savunma aldım buradan. %2 ve %3 olmak üzere. Burada da tamamen dediğim gibi ordu hücumu alabilmek için bunu giyiyorum. Bir de silahşor saldırısı veriyor 260. O çok da önemli değil. Şurada evet bunu da 3 set yapmak istiyorum. Ama nasıl yapacağımı anlamadım. İşte arkadaşlar burada insanlar şöyle kullanıyor. Titan'ı iptal ediyor, örnek veriyorum, tamam mı? Titan'ı iptal ediyor. Burada pelerin, ayakkabı ve şu yüzük var ya, kurt başlı yüzük. Onu kullanıyor. %1000 saldırı vs karşılaşmalar çekiyor. Şimdi yüzün birini yapınca da burada %3000 şeyimiz iptal oluyor. Şu yüzük setinde de %3000 iptal oluyor. Burada da ne yapıyor? Zaten bunun başlığında, Titan'ın başlığında şey yok. Aklıma gelmedi şunun adı. Herhangi bir ordu saldırısı veya saldırı vs karşılaşmaları bir şey yok. Bunu iptal ediyor. Bu yüzün şey var, bir de başlığı var. Şu gördüğünüz efsanevi korku başlığına başlık olarak takıyor. %3000 bonus da oradan alıyor. Ama dediğim gibi bu adamların zaten %200 SLD ve SP sınırını aştıkları için böyle rahat davranıyorlar. Biz daha %200 SLD ve SP sınırına ulaşamadık bile. Neden ulaşamadık? Bizim filokilerimiz hepimizinki düşük. Bizim buna ulaşabilmemiz için benim şu bölgeye, buradaki beklenmedik sefer erdemine en azından bir 100 dolar veya belki de daha fazla, bilmiyorum yani. Şey yatırmam lazım. Para yatırmam gerekiyor. Bu nedenle biz de yatırmadığımız için Flokim de benim bu şekilde, dediğim gibi yatırmadığımız için Floki bu şekilde kaldı. Belki Floki'nin kitapları gelirse belki bunu 4. yıldıza basabilirim. Bilmiyorum, emin değilim ama. Çünkü son zamanlarda şöyle söyleyeyim, bu setler gelmeden önce yaklaşık 2 ay önce falan benim bonusum, silahşor bonusum 18k falandı. Tabii ben keşifimi yavaş yavaş işte biriktirerek kullanıyorum genelde ben keşife. Hani 700-800 silahşor parçası, 700-800 keşif nişanı olduktan sonra kullanıyorum genelde. Seviyorum nedense böyle, hani sevmeden ziyade hepsini bir anda basayım geçeyim diye düşünüyorum. Hani her gün böyle basayım basayım o puan yükselsin yükselsin diye böyle inat ederseniz, hırs yaparsanız bu sefer paket çekmeye başlıyorsunuz. Hani bir ay boyunca ellemiyorum. Bir ay sonra bakıp keşifi yükseltiyorum. Keşifi yaptım önce. Benim 18'den 21K'ya mı ne çıktı şey bonusu. Bu dedim, bu böyle olmayacak. Hani zaten oyun oynamıyoruz. Daha sonra işte bu setler geldikten sonra işte birkaç ufak ince ayar yaptım. Bir de Baran diye bir arkadaşım var. Baran ve Rakı Balık çok yardımcı oldu bu konuda. Onlarla konuştuk. Onlar bir baktılar, şöyle bir dediler hani bunu yaparsan. Yani şöyle söyleyeyim, ince detay verdiler bana. Bu ince detay sayesinde de bonuslarım arttı. Birkaç ince ayar yaptık. Ama onları maalesef size söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Şimdi ben bu şekilde setimi bu şekilde kullandığım zaman, hatta şöyle yapalım. Alt seviye vuralım. Bunlar benim kılıçlarım. Hatta şurada setim olması lazım. Bu şekilde ben dizilimimi yapıyorum. Komutanlardan da Floki, Ape ve de bir tane kadın, bir Nixia mıydı adı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Onu kullanıyorum. Ben bu şekilde vurduğum zaman normal bir şeye, kampa, benim bonusum ne kadar çıkıyor şu anda? 52k bonusum çıkıyor. Tabi bunu yapmadan önce, neyse onu sonra gösteririm. 52k kamp bonus alıyorum şu anda boş kalede. Bakın bu boş kale bonusu. Boş kaleye de vurduğum zaman şöyle göstereyim size. Tekrar şuradan kalkanı unutmayalım. Birinde böyle unuttum. Beni sıfırladılar. Çünkü e, 2 gün önce mi ne birinci klandan bir tane çocuğun birinin kaynağını çektik biz. Yaklaşık 200G RSS çektik.
Bir de şey yaptım, ben biraz dalga geçtim globalden. Sonra rezil olmayalım yani. Bakın boş kaleye de ben bunu vurduğum zaman, bonusunu vurduğum zaman da 41, yaklaşık 42K kadar, hiç basılı değil galiba. Bakayım bir ne basılı. Sadece burada %200, şöyle göstereyim. %200 saldırı vs karşılaşmalar artışı var. Yani 200 daha düşürdüğünüzde 42K değil de 41.800 civarı bir bonus alıyorum boş kalede. Tabi bunu gerçek bir oyuncuya vurduğunuzda arkadaşlar, bunu ya ben 45K vuruyorum işte benim bonusum 45K değil. Öyle söyleyeyim maalesef. Ee, Gerçek oyuncuya vurduğunuz zaman o bonus düşüyor. Hele bir de Puffy gibi veyahut da Rock gibi bir adamı vurduğunuz zaman o bonusların 25K'ya düştüğünü bile görebilirsiniz. Adamda eksi 10.000 şey var. Sadece düşman ordu saldırısı eksileme e, %10.000. Sağlık eksileme %10.000. Adam sadece %10.000 zaten 10.000 puan zaten oradan düşürüyor senin. Bir de alt tarafta bu, şöyle göstereyim size hemen ne demek istedim, daha iyi anlarsınız. Bir de burada birim turuna göre düşman ordu eksileme var ya, bu düşman oyuncu silahşör saldırısı diyor. Adam bu da 2500 mü 3000 küsur mu 4000 küsur muydu bilmiyorum. Silahşör 4000 küsurdu. Geri kalanlarda 2500 müydü 3000 mi ne, öyle bir şey. Adam her şeyi fulllemiş zaten. Full artı full bir kale. Yani adam sana, sen adama vuruyorsun, adam sana zaten 12.500 eksi atıyor zaten otomatikman. Bu nedenle çok da şey yapmayın yani. Benim 40K bonusum var, işte havala girmeye gerek yok. Şampiyona da inşallah yayın yapacağım. Umarım öyle söyleyeyim. İnşallah yani vaktim olursa eğer, boşluğum olursa şampiyonada da yayın yapacağım. Yayın yaparsam eğer de savaşacağım. %99,9 kendimi yine sıfırlatacağım ben. Çünkü ben e, böyle şeyler, etkinlikleri seviyorum. Yaparken de böyle yani zevk almak lazım. Bu nedenle beni 8K 10K falan görürseniz şey yapabilirsiniz. Şaşırmayın yani. Yani artık minimum 11K mı 9K mı bilmiyorum orduyu sıfırlatınca. Yani bayağı bir benim ordu gücüm 31G'den düşerim artık. 12G bilmiyorum tam olarak. Oralara düşerim. Ee, Yani güzel bir, inşallah güzel bir turnuva olur bizim için. Güzel ödülleri olur bizim için. Yani uzun zamandır bekliyorduk. Yani oyundan o kadar sıkıldık ki birleşme yok, şey yok. Ne düşünüyordu? Her gün etkinlikler 24 saat. Önceden 8 saat etkinlik oluyordu. Etkinlik kovalıyorduk en azından. Ya etkinlik başladı, unuttum, kaçırdım, gireyim diyorduk. Artık o da yok. 24 saat. Adam diyor ki gece saat 11'de girerim. Yatmadan önce 15 dakika etkinliği yapar çıkarım diyor. Aslında çok iyi, oyuncuların faydasına olan bir şey getirdiklerini düşünüyorlar ama diyorum ya, bizim oyun yöneticileri o kadar düşük zekaya sahipler ki, ya abi sen tamam oyuncuların bu faydasına mı? Evet faydasına, ama oyuncuların sen aktif süresinden çalıyorsun aslında. Sen diyorsun ki ben oyuncunun faydasını olan bir şey yapayım ama kendi zararına olan bir şey yapıyorsun. Yani oyuna girmemiz için herhangi bir sebep yok. Bu da birçok oyuncunun bırakmasına sebep oldu. İnsanlar eskiden etkinlik kovalıyordu. 7 saatte bir 8 saatte bir gireyim işte. SRV var, SRV'ını yapayım, şunu yapayım. Bir de bu dükkan ödüllerine yaptıkları en büyük, ya bu bizim için aslında çok iyi bir şey. Ama yaptıkları en büyük aptallıklardan biri, yani oyuncu kaybetmelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu dükkan paralarını sezon olarak getirmeleri. Bunu da bize zaten paket olarak satmak istedikleri için. Para kazanmak istedikleri için oyunculara oyundan ayrılmalarına sebep oldu. Eskiden nasıldı? Dükkan paralarını biz 8 saatlik etkinliklerden, 2 saatlik 3 saatlik etkinliklerden topluyorduk. Şimdi dükkan parası toplamıyorsun. Diyorsun ki sezon var. Ya bir hafta vaktim var zaten. Yani şuradaki sezon görevlerini yapmaya, diyorsun ki bir hafta benim nerede ya, açamadım gitti. Evet. Bunları diyorsun bir hafta zaten benim yapmaya vaktim var. Ya yaparım. Ya şu hayvan avı dediğin şey, ben mesela 43 tane yapmışım. Bakın 6 gün boyunca 43 tane yapabilmişim. Geriye benim 37 tane hayvan avım kaldı. 27 tane hayvan avım kaldı. Muhtemelen ben bunu 1-2 saat içinde, bugün gün bitmeden bitiririm. Son güne kaldı mı zaten yine bitiyor. 70 tane yapabiliyorsunuz. Çok önemli değil. Burada sizi tek zorlayan şey günlük kupa topla var. Onu da zaten 3 günde bitiyor onun görevi de. Yani haftada siz böyle bir 2 saatte 3 saatte bir girdiniz mi zaten 4-5 günde bitiyor bu kupa toplama görevi de. Bu da ne oldu? Yani insanlar etkinlik kovalamıyor artık. Sezonda yani bir uyuşukluk oldu insanlarda. Ya gerek yok, yaparım ederim diye. Son gün yaparım diye. Maalesef bu yüzden oyun oyuncu kaybediyor. Ya kendi bilecekleri iş. Bizi çok ilgilendiren bir durum yok. Neyse fazla da uzatmayalım.
Ee, Turnuvada görüşmek üzere. Arkadaşlar kusura bakmayın ama turnuvada e, yapabilirsem çektiğim videolardan, yani güzel savaşlardan, şeylerden normal videolar atacağım, yayın yapacağım. Edit attığım her arkadaştan şimdiden özür diliyorum. Arkadaşlar birkaç tane video indirdim. Komik seslendirme olan bir şey olan. E, Hiçbir şey kişisel algılamayın. Tamamen ben işin eğlencesi kısmındayım. Atacağım editlerden dolayı şimdiden size özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yani sonra bana yazıp ya bana niye böyle yaptın, işte beni niye aşağılıyorsun gibisinden bir şey düşünmeyin. Hiçbirinizde bir problemim yok. Hepinizi de çok seviyorum. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Sağlıkla kalın, esenle kalın. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın.